Eğer tüm hayatımız bir günden ibaret olsaydı, sabah saatleri bebekliğimize denk gelecekti. En savunmasız, bakıma muhtaç ve dış etkilere açık olduğumuz saatlerde bunlar olacaktı. Ve bu dönemde yaşadıklarımız hayatımızın geri kalanını doğrudan etkileyecekti. Yani günün ilerleyen saatlerini. Sabah uyandığımızda uyku sersemliğinden dolayı mantıklı kararlar almamız zordur. Ve eğer bizi hedeflerimize yakınlaştıracak bir sabah geçirmek istiyorsak, ayık kafayla üzerine düşünülmüş ve önceden planlanmış bir sabah rutini oluşturup sabah da hiç sorgulamadan bu rutini uygulamalıyız. Ben hiçbir zaman sabah insanı olmadım. Hiçbir zaman böyle yataktan fırlayıp da neşe saçarak falan güne başlamadım. Aksine günün sabah saatleri benim için baş etmesi en zor saatleri olmuştur hep. Bu yüzden de bu konuyla ilgili çok kitap okudum, çok şey araştırdım ve çok şey denedim, deneyimledim. Bunların bir kısmını beğendim, hoşuma gitti ve rutinime dahil ettim. Bir kısmı hiçbir işime yaramadı, tam bir zaman kaybı oldu ve rutinime eklemedim. Bu videoda da tüm bildiklerimi özetleyeceğim. Hem erken saatte kalkıp okula, işe gidenlerin hem de home office çalışanların veya evde vakit geçirenlerin faydalanabileceği birçok şeyden bahsedeceğimi düşünüyorum. O yüzden dikkatlice izleyin ve hayatınıza bunları uygulamaya başladığınızda emin olun çok ciddi faydalar göreceksiniz. Hemen aşağıdan beğen butonuna basalım ve sabah rutini rehber videomuza başlayalım. Güne başlamanın ilk adımı uyanmak ve planlanan saatte yataktan çıkmayı içeriyor. Bu aşamada önem vermemiz gereken ve genellikle atlanan bir şey var. Modumuz. Yani kendimizi nasıl hissettiğimiz. Güne stres altında ve panikle başlamamız günün geri kalanındaki hislerimizi de doğrudan etkiliyor. O yüzden ilk önce alarmınızı kontrol edin. Eminim ki çoğunuz uyanmam garanti olsun deyip en rahatsız edici alarmı seçtiniz ve sabahları nükleer savaş çıkmış gibi panikle gözünüzü açıyorsunuz. 2020 yılında yapılan bir çalışma daha melodik bir alarm sesi kullanmanın sleep inertia denilen uyku sarhoşluğunu azalttığını göstermiş. O yüzden alarm seçiminizi gözden geçirmekte fayda var. Daha böyle melodik bir kuş sesleri olabilir veya sevdiğiniz bir şarkı olabilir. Güzel bir şey seçmek önemli. Ben mesela son 1 senedir falan Pembe Panter'in müziğiyle uyanıyorum. Alarmla ilgili yine önemli bir konu. Alarmı ertele seçeneği. Biliyorum sabah ona basmamak çok zor ama bu alışkanlıktan vazgeçmek gerekiyor. Çünkü güne negatif bir seçim yaparak başlamış oluyorsunuz. Yani günün başlamasını reddederek güne başlıyorsunuz ki bilinçaltınızda çok pozitif duygular oluşturmayacaktır bu durum. Ayrıca 5 dakika sonra alarm çaldığında daha böyle dinç, daha uykunuzu almış bir şekilde de uyanmıyorsunuz. Bunu hepimiz biliyoruz. Yine aynı modda aynı şekilde alarmı karşılıyorsunuz. Ve bunu alışkanlık haline getirdiğinizde şöyle bir durum ortaya çıkıyor. O alarm her çaldığında eyvah acaba geç mi kaldım diye saate bakarak da böyle kendi kendinize bir kaygı, bir panik oluşturuyorsunuz. Bunlardan kurtulmak için bu erteleme alışkanlığından vazgeçmek gerekiyor. Telefonu yataktan uzak bir yere bırak. Böylece alarmı susturmak için ayağa kalkmak zorunda kalırsın. Ve bak uyanmış olursun diye bir tavsiye de var. Duymuşsunuzdur. Ben bunu da denedim ve hiç sevmedim. Çünkü bir defa zorunda kalarak uyanıyorsun ve küfrederek alarma yürüyorsun. Son derece böyle sinirli bir şekilde güne başlamış oluyorsun. Bence uyanma olayını böyle kendimizi zorunda bırakarak değil de zihnimizi buna göre programlayarak halletmemiz lazım. Daha pozitif bir yerden güne başlamamız lazım. Tabii olay sadece gözünü açıp yataktan çıkmakla bitmiyor. Verimli bir gün geçirebilmek için uykumuzu da yeterince almış olmamız gerekiyor. Emre, kahve. Sadece aptallar 8 saat uyur gibi söylemlere kapılmayın ve yeterince uyuduğunuzdan emin olun. Çünkü yeterli uyku beynin ve bağışıklık sisteminin çalışması için gereklidir. Ayrıca kalp hastalıkları ve kanser dahil olmak üzere birçok hastalığa yakalanma riskini de azaltır. Gereğinden az uyumak kilo vermenizi de zorlaştırabilir. Yapılan çalışmalara göre uykusuz kaldığınızda grelin denilen açlık hormonunuz yükselir ve tok hissetmenizde görev alan leptin hormonunuz azalır. Bunun bir sonucu olarak da gün içinde daha fazla açlık hissedersiniz ve daha fazla kalori almanız kaçınılmaz olur. Ayılmanın en önemli adımlarından biri de ışığa maruz kalmak. Bu sayede bedenimiz sabah olduğunu anlar ve sistemleri harekete geçirir. Hepimizin içinde bir metabolik saat var ve bu saat sabah biz ışık gördüğümüzde çalışmaya başlar. Ve bu yalnızca sabah ayılmamızı değil, aynı zamanda 16 saat sonra yani günü tamamladığımızda uykuya dalmamızı da kolaylaştırır. İyi bir uyku düzeni için ışık görmek gerçekten çok önemli. Yataktan kalkınca ilk iş camı açıp hem ışık görmek hem de güzel bir nefes almak. Hatta eğer home office çalışıyorsanız veya gününüzü evde geçiriyorsanız 10 dakikalık dışarı çıkıp sakin bir yürüyüş yapabilirsiniz. Özellikle sabahları kendime gelmekte zorlandığım dönemlerde bunu uyguluyorum ve çok faydasını görüyorum. Yetiştirmem gereken bir işim yoksa hatta çıkıp 20-25
15 dakika dışarıda turluyorum. Bir yandan da podcast veya sesli kitap dinliyorum. Güne sakin ve verimli bir başlangıç oluyor. Tabii bu anlattıklarımın hepsi siz sabah uyandığınızda gün doğmuşsa, yani hava aydınlanmışsa geçerli oluyor. Eğer gün doğumundan önce uyanmanız gerekiyorsa evde hazırlanırken tavan lambalarını açmanızı öneriyorlar. Aynı şekilde hava kapalıysa da yeterli ışık alabilmek için dışarıda daha fazla zaman geçirilmesini veya evdeki ışıkları açarak güne başlanmasını öneriyorlar. Güne basit bir görev tamamlayarak başlamanın da insanın motivasyonunu arttırdığı söyleniyor. Hatta en yaygın örnek de yatağı toplamak. Ben bunu denedim arkadaşlar. Ben bunu denedim ve kandırıldık. Gerçekten hiçbir işime yaramadı. Yalnızca yatağım toplu durdu ve hayatımda başka hiçbir şey değişmedi. Zaten bir insan yani yatağını topladı diye nasıl bir iş başarmış sayabilir kendine? Bence buna ikna olabilmek için böyle level 1 insan falan olman lazım yani. Birazcık böyle işe yarar bir şeyler yaptığın zaman artık yatak toplamak sana böyle tatmin eden, iş halletmiş hissettiren bir görev haline gelmez bence. Yanlış anlamayın. Yatağını toplayanlara burada bir şey söylemek istemiyorum. Güzel bir alışkanlık mı? Güzel bir alışkanlık. Ama bence gereksiz. Böyle bir alışkanlığınız yoksa da bunu edinmeye bence çalışmayın boşu boşuna. Bu felsefenin arkasındaki bu işte disipline sokar, şöyle yapar, böyle yapar bana çok kolpa geliyor. Bunlar benim şahsi düşüncelerim. O yüzden yani denedim, hiçbir faydasını görmedim. Ayrıca hayatımızdaki her şeyi topladık da bir yatağımız mı dağınık kaldı sanki? Bırak o da dağınık kalsın, havalansın, ne olacak yani? Neyse, şimdi çok daha önemli bir şeye odaklanalım. Sağlık ve performansla ilgili her konuda olduğu gibi bu konuda da su içmek çok önemli. Gece boyunca nefes verdikçe su kaybederiz ve bunu bir an önce yerine koymalıyız. Çünkü susuz kaldığımızda yorgunluk hissi artar, vücut ısısının kontrolü zorlaşır, mental ve fiziksel etkileri hissedilir. 2011 yılında yapılan bir çalışmaya göre yalnızca %1.6'lık sıvı kaybı uyanıklık ve hafızayı negatif etkiliyor, anksiyete ve yorgunluk hislerini tetikliyor. Ayrıca kabızlık, böbrek taşı, baş ağrısı gibi rahatsızlıklara da yol açabiliyor. Ayılmaktan bahsetmişken kahveye değinmemek olmaz. Kafein, beyinde yorgunluk sinyallerini alan adenozin reseptörlerine bağlanır ve adenozine bağlanacak yer kalmaz. Bu sayede yorgunluk hissimiz azalır. Aynı zamanda stres hormonu olan kortizolü ve savaş ya da kaç hormonu olan adrenalini arttırır. Bu özellikleriyle de yağ yakımına yardımcı olur. Ancak sabah uyanır uyanmaz kahve içmek hiç de mantıklı değil. Çünkü sabah uyandığınızda zaten kortizol ve adrenalin seviyeleriniz yüksektir. Bu yüzden kahveden beklediğiniz verimi alamazsınız. Ayrıca bu doğal olarak var olan uyarımın üstüne bir de kafein eklediğinizde eğer anksiyete ve strese yatkın bir bünyeniz varsa bunları tetikleyebilir. Kendinizi böyle bir rahatsız hissedebilirsiniz. O yüzden benim şahsi tercihim sabah kahvemi en az 1 saat erteliyorum. Hatta bazen 2 saat 3 saat kadar erteliyorum. Size de tavsiye ederim. Tartıya çıkmak için en uygun vakit sabah aç karnına ve tuvalet ihtiyacını karşıladıktan sonraki vakittir. Çünkü sindirim sistemimiz boştur ve en saf halimizde tartılabiliriz. Ayrıca 2015 yılında yapılan bir çalışma var. Kilo vermeye çalışanlar burayı iyi dinlesin. Her sabah tartılan insanların daha kolay kilo verdiği gözlemlenmiş. Bu çalışmada 47 kişiyi 6 ay boyunca takip ediyorlar ve her sabah tartılanlar ortalama 6 kilo daha fazla veriyor. Muhtemelen yarattığı farkındalıktan dolayı bu insanlar gün içinde yiyip içtiklerine daha fazla dikkat etmiştir ve daha az kalori almıştır ve bu sayede kilo vermiştir. Çok sevdiğim bir laf var, onu da eklemek istiyorum. Farkındalık tek başına tedavi edicidir. Neyse, rutinimize geri dönelim. Her sabah güne iyi bir modla başlamak için 5-10 dakikalık keyif aldığınız kısa bir şey yapmanız öneriliyor. Oyun oynamak olabilir veya Fit Yemek kanalından bir video izlemek olabilir. Bence ikincisi çok iyi. O yüzden videoları kaçırmamak için aşağıdan hemen abone olabilirsiniz. Vallahi bu adımı abonelik istemek için uydurmadım yani, yeri gelmişken rica edeyim dedim. Şimdi biraz üretkenlik ve verimliliğe değinelim. Bunun başı da kesinlikle plan yapmaktan geçiyor. Sabah saatlerinin de günü planlamak için uygun olduğu söyleniyor. Sakin bir kafayla o günkü yapılacaklar listemizi hazırlayıp kendimizi raya sokabiliriz. Ancak kişisel deneyimlerim sonucunda şunu söyleyebilirim. Bu işi illa sabah yapmak zorunda değilsiniz. Eğer siz de sabahları benim gibi böyle neşe dolu uyanmıyorsanız güne, oturup to-do liste yapmaya çalışmak çok kolay olmuyor. O yüzden bence günün hangi saatinde kendinizi daha böyle gaz, daha böyle bir şeyler yapmaya, planlamaya hevesli hissediyorsanız o zaman yapmanız daha mantıklı olacaktır. Benim için çalışan sistem gece yatmadan hemen önce oluyor bu. Gece yatmadan önce oturup neler yapacağımı tık 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 listelediğim zaman sabah hem daha böyle hevesli, istekli uyanabiliyorum hem de o günüm daha hızlı başlıyor. Daha böyle bir verimli geçiyor yani. Zamanını kendinize göre ayarlarsınız. Ama kesinlikle ve kesinlikle bir kağıt kalem alıp yapmayı planladıklarınızı yazın. Gerçekleştirmek bu şekilde çok daha kolay oluyor. Kahvaltı konusuna değinmeden hemen önce sabah sporu hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Hayallerdeki sabah rutinine hep spor yapmak da eklenir. Ve tahmin edebileceğiniz gibi ben bunu da hatırı sayılır bir süre denedim. O dönemde ağırlık antrenmanları yapıyordum ve bunun saatini sabaha çektiğimde performansım bir hayli düştü. Birkaç hafta sonra adapte oldum
Ancak yine de çok konforsuz geldi bana. Vücudum daha açılmadığı için bir yerlerim tutuluyordu. Set aralarında dinlenirken esniyordum. Antrenman motivasyonum da böyle sabah sakinliğinden olsa gerek düşük oluyordu. Ben sevemedim ve tekrar akşama aldım. Ama bunu deneyip seven ve yıllardır da sürdüren arkadaşlarım var ve bu kişisel bir tercih bence. Zaten günün sonunda sporu ne zaman yaptığınızın çok da bir önemi yok. Ağırlık antrenmanlarını bir kenara bırakacak olursak yürüyüş gibi daha böyle hafif bir sporu sabah yapmanın daha iyi hissettirdiğine ben de katılıyorum. Son olarak da kahvaltı hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Öncelikle kahvaltı yapmak hiçbirimiz zorunda değiliz. Burada önümüzde iki seçenek var. Kahvaltıyı pas geçmek veya kahvaltı etmek. Eğer kahvaltıyı pas geçerseniz diğer öğünlerinizde alabileceğiniz kalori hakkınız artar. Çünkü gün sonunda aldığınız toplam kalori kaç öğünde aldığınızdan daha önemli. Aralıklı oruç da yapabilirsiniz ki ben de dönem dönem yaparım. Özellikle yoğun olduğum dönemlerde ilk öğünümü erteliyorum. Çünkü kahvaltı etmek benim enerjimi azaltıyor. Açken daha iyi odaklanabiliyorum. Diğer seçenek de kahvaltı etmek. Eğer kahvaltı edecekseniz mutlaka protein ve lif içeren bir kahvaltı tercih edin. Protein, yağ ve lif yediğiniz öğünün sindirimini yavaşlatır ve bu sayede öğle yemeğine kadar daha tok hissedersiniz ve aniden acıkmazsınız. Yumurta bu nedenle iyi bir tercihtir. Benzer şekilde meyve yemek için de en uygun saatler sabah saatleridir. Yapılan en yaygın hata sadece karbonhidrattan oluşan bir kahvaltı etmek oluyor. Karbonhidratı protein ve yağ olmadan tükettiğinizde daha hızlı sindirilir ve daha çabuk acıkmanıza sebep olur. Sabah rutini rehberimizin sonuna gelirken şunu da söylemek istiyorum. Bu söylediklerimiz size milyoner yapan sabah rutininden değil. Onları zaten sürekli önümüze çıkıyor Instagram'da şurada burada. O tarz şeylerden bahsetmiyoruz. Böyle bir garanti sunmuyoruz. Bunun baştan belirtmekte fayda var. Umarım bu video böyle izleyip geçtiğiniz sıradan bir video olmaz. Aksine bir durup düşündüğünüz, kendi hayatınızı, yalnızca sabahınızı değil, bütün hayatınızı değiştirebilecek şekilde şöyle küçük planlar, küçük değişiklikler yaptığınız bir video olmuştur. Bunun için uğraşıyoruz. Bunun için emek sarf ediyoruz. Aynı şekilde kahvaltıdan bahsettik. Yenebilecek böyle alternatif tarifler arıyorsanız da tarif kitabım var. Ona da bir indirim kodu verelim. Sabah koduyla indirimli bir şekilde 72 adet fit, sağlıklı, sizi böyle fişekleyecek tarif içeren kitabımı satın alabilirsiniz. Videonun sonuna geliyoruz. Bir başka videomuzu hangi video önerelim hocam? Sana soruyorum. Neye önerelim? Buldum. Şişkinlik rehberi. Eğer şişkinlik, hazımsızlık gibi sorunlar yaşıyorsanız bunları A'dan Z'ye derlediğimiz bir rehber videoyu şuradan ulaşabilirsiniz. Hala abone değilseniz şuradan abone olup yeni içeriklerden haberdar olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.